Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün benim doğum günüm. Evet. Gerçekten mi? Evet, iyi ki doğdum. Canım ben. İnanmıyorum. Vallahi bugün benim doğum günüm. Ayrıca hepinizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Ne güzel bir günde doğmuşsun ya. Hakikaten çok güzel günde doğmuşum. Nasıl denk getirmişler Bugün ya. de videomuz var. Ay Evet. hadi bakalım, heyecanlıyız. Geçelim Doğum mi? gün enerjisi arkadaşlar. Her zaman bu kadar enerjik olmuyor. Bu arada arkadaşlar sizler için bugün video içerisinde bir kod vereceğim. Onu kaçırmayın. Evet, ben yorumları okudum bu arada. Birinci bölümde. Sendeki araba siyah ama eski hali gri. Ya bunu açıklamanı istiyoruz. Evet, bu yorumu ben de çok gördüm arkadaşlar. Değişik bir soru. Aslında videoyu izlediyseniz, dikkatli izlediyseniz anlamışsınızdır. Bu araba astarlı. Yani tabii ki gri. Mesela arabanın içine, tabanına baktığınızda, tampon söküldükten sonra tampon altına baktığınızda veya işte ne bileyim kapı içlerini gördüğünüzde nereye bakarsanız da alttaki gri boyası belli oluyor. O üstündeki siyah astar. Çünkü bu araba renk değiştirmek üzere. Yani kazadan sonra renk değiştirme kararı alınmış ama astarlanıp kalmış. O yüzden siyah. Bu videoda var mıydı bu bilgi? Hayır, o videoda yoktu. Tamam, o zaman doğru sormuşuz. Arkadaşlar, Lexus'un ikinci bölümünden herkese merhaba. Şimdi karşıya gidiyoruz. Bahçelievlere, bana göre karşıya gidiyoruz. Bu araç için Çağdaş Servis'le anlaştık. Çağdaş Servis aynı zamanda bizim arabamı Façala sayfamızda duyurduğumuz, yani sizin araçlarınızı yapacak servislerden bir tanesi. Çok namını duyduk ama önce kendi aracımı vereyim. Bakalım gerçekten memnun kalıyor muyum ki sizin araçlarınızı öyle yapayım. Yıkayalım. Ben aslında pis bir çocuk değilim ama kirlenmeyi seviyorum. Yalnız arabayı foşur foşur yıkamışsınız. Lavanta yağı da sıktım. Genelde yapıyorlar. Ne kadar samimiyetsiz güldün ya bana. Hayır, hiç komik Gerçekten değil. sinir oldum. Bu elektrik aksamına ne oldu? İçi foşur foşur yıkandı da. Şimdi bu araba takdir edersin 10 senedir yağmur altında olduğu için zaten hiçbir medet ummuyoruz çalışacak sistemlerden. Yani muhtemelen bütün elektrik aksamı, her şeyi sil baştan yapılacak maalesef. Yani. Belki birkaç şey çalışıyordu. Ya ben şimdi bir su sıktım diye mi çalışmayacak yani? Herhalde. Bu arada şunu fark ettim. Cem abi arabaya bayağı küsmüş ya. Küstürmüşler. Çünkü ustalar o dönemde Cem abiye çok da sözünde durmamışlar. Yaparız, ederiz deyip bekletmişler. Orada küskünlük olduktan sonra dükkan değişmiş, parçalar kaybolmuş, oradan oraya giderken bir şeyleri kırılmış. Sonunda bezmiş. En son zaten o şekilde bana geldi o araba. Hani birazcık da sende dursun Doğukan hani diye. Biraz küstürmüşler adamı. Zaten ondan bana geldi araba. Anladım. Özlemişsindir. Bakayım ne duruma gelmiş. Sen hiç görmedin değil mi? Ben en son 126'yı boyatırken gördüm. Ne zaman boyattın? 5 sene evvel. 5 sene Zaten önce 4 senedir neredeyse ben gördüğümde de. de böyle bir sahne, yani brandayı kaldırdım, iyi dedim, duruyor. O kadar. Bu şeyler yoktu sendeyken değil mi? Yok. Jilet gibi topluydu Sıfır aslında. jilet gibi, tabii siyah halinin son çekilmiş fotoğrafı var bende. Otoparka gitmeden önce. Şimdi nereye?
Şimdi Çağdaş Servis'e gidiyoruz. Çağdaş Servis'le anlaşmıştık zaten. Çok da metini duydum. Ama tabii ben esas yorumumu iş bittikten sonra yapmak isterim. Şimdi gittiğimde Enes biraz böyle sert mizaçlı bir arkadaşa benziyor. İlk gördüğümde dedim ki gergin bir adam mı acaba? Hani böyle değişik çünkü atik ya. Sonra gün içerisinde sohbet ettikçe anladım ki işine çok hakim, çok disiplinli, düzene çok değer veriyor. Tamam dedim. Müthiş. Ondan sonra da bütün yorumum değişti. İzliyorsa affına sığınıyorum onun. Hani başta böyle bir şey oldum hani öyle bir hissiyatla başladım ama sonra içeride biraz vakit geçirdikten sonra hakikaten plana sadık. Ekibi hızlı. Dedim evet bu mizaç varsa demek ki bunun altında bir başarı yatıyor ya da bir tecrübe var. O beni rahatlattı. En sevdiğin zaten senin. Planlı, Kesinlikle. hızlı, programlı, Kesinlikle. hakim. Yani Müthiş. sözünü tutan, dediğini yapan. Zaten o yüzden bu projenin hızlı biteceğine inanıyorum ben. Çok güzel saatte geldim. O zaman tanıştırayım. Enes Çolak. Selamlar, hoş geldiniz. Evet. Ayağınıza sağlık. Dediğim gibi Çağdaş Servis'le beraber hareket ediyoruz bundan sonrasında diye. Harika. Ve geldik sana. İnşallah. Çok iyi yaptınız abi, hoş geldin. Sana deli bir makine getirdim. Harika. O da hoş geldi. Şıkır şıkır bir şey çıkacak ellerimizden inşallah. Hiç Her şüphem iki tarafında. yok. Hiç şüphem yok. Benim de öyle, Allah'ın izniyle. Arka yürüyenle beraber motoru komple söküp dışarıya alacağız. Tek tek yürüyenlerin, ekipmanların hepsi elden geçecek. Altını ilk defa mı görüyorsun? İlk defa görüyorum. İlk ilgilendiğim şey kupa. Şimdi işin güzel tarafı arabadaki motor 2 şeze. GT'ye mi? Yok GE. 2 şeze ama GT olacak tabii ki. Tabii canım. Üzerinde onun olması en güzel tarafı. Bu araba bu taraftan kazalı. Yan direkten kazalı. Düzeltildi, yapıldı 10 sene önce. Bu araba boyaya hazırlandı. Fakat 10 sene aksiliklerden sokakta kaldı, dışarıda kaldı. Öyle bu araba bu hale geldi. Ya ne olur bilmedim, değişik şeyler var arabanın üzerinde şu anda. Kilitli diferansiyel var diye biliyorum. Şanzımanı şaftı var mı? Şaftlarım var. Farklı değişik şaftlarım var. Yaptırırız onu. Yaptırırız onu. Yaptırırız onu, o kolay. Kauçuk olmayan, plastik olmayan bütün aksamları kumlamacımız var. Aynen öyle. Statik boyacımız var. Tabii. Hepsini dışarıya alacağız önce. Yani gördüklerim pas. Çürük pek yok gibi. Marş belinin altı çürümüş, onda müdahale etmişler ya biraz da o yüzden. Çok suya da maruz kalmış aynen haliyle. Buradan bir eziğimiz var. Aynen, ezimiz var. Bu zaten bir şeyin üstüne oturmuş belli. Ama namzet genel olarak hatlarımız falan düzgün yani. Düzgün. Sonuç alınır yani. Kesinlikle. Emekten sonuç alınır. Kaporta gövdesine hakim olalım. Boya durumuna hakim olalım. Halil ustamızla da beraber bir karar verelim. Hani boyayı zımparayla, takozla, düzeltme yöntemleriyle, yüzey düzeltmesiyle istediğimiz sonucu alabileceksek sizin dediğiniz yolda yürüyelim. Görünen o görünüyor. Hani çok altında bu boyayı tekrar galvanizasyona indireceğiz. Sıfırdan zemin hazırlayacağız, kumlayacağız. Bir durumu yok gibi duruyor. Ama tabii onarım esnasında, hazırlama aşamasında bakalım biz ne kadar tatmin edecek. Özellikle o takozlardan sonraki zemin hazırlığı durumundaki son durumu da yani. Hani. Hatta o aşamada. Hatta o aşamada netleştirelim. Yani arabanın sol tarafı hariç kapılar da değişti bu arada, onarılmadı. Kapı. Kazadan sonra Bir kapılar marş beli değişti. bir marş beli sanki çekip düzeltmiş, Marş beli onarmışlar çekimi gibi. var. O yoğun çürük altı biraz kaynaklardan kaynaklı kalmış gibi duruyor da zaten. Oksijen kaynağı değil mi? Aynen. Evet. Onu toparlarız. Oksijen kaynağı değdi mi Oraya da toparlarız. orası kanser oluyor. Doğru, bravo. Ondan sonra da yürüye gidiyor her yere. Allah aşkına bunun öyle kanser olan bir orası var. Başka bir yerde yok çok şükür. Motorla beraber, yürüyenle beraber komple alıyorum dışarıya pazartesi günü. Alacak mısın? Oo. Traverse alacaksın komple değil mi? Evet. Senden geldiğimde alttan alabildiğim kadar malzeme alırım. Götürürüm kumlamaya vesaire, temizliğe, onları da hallederim. Bu araba komple söküldü değil mi? Evet. Peki komple sökülen arabanın camları niye duruyor üzerinde? Şu yüzden bu araba bir kere renk değiştirmek üzere söküldü. Ama bu araba çok fazla eşi olmadığı için risk almamak adına ön ve arka camı üzerinde bırakıldı. Mesela biz bunu AE86'da yapmıştık. Çünkü camı sökerken camların patlama riski var. Ve cam patlarsa da bulamazsın ve bu arabanın iki camı da patlak. Hatırlıyorum, patlamamak için böyle yapışkanlı bir şeyle çok bir şekilde çekiyorlardı o şey. Telle kesiyorduk patlamasın diye. Ama maalesef bu arabanın iki camı da kırık. Tamam, o zaman sökat ya, bir şey olmaz. Ama zamanında öyle değildi işte. Yani bu araba boyaya hazırlandığı dönemde hazırlanmıştı, boyaya girecekti. Her şey dört dörtlüktü. Bu araba neye benziyor biliyor musun? Honda Civic. Ama zengin Civic'i. Zengin seviye. Aynen. Bir Civic yarıştırma bende falan. Tam
Tamam gerek yok. Civic yarıştırmayalım. Hemen kabul et. Bu bölüm böyle gitmeyecek değil mi? Hayır gitmeyecek. Seninle Civic yarıştırmayacağım merak etme. Sen Euro Civic'e benzettin biliyorum. Benziyor ama. Skyline'ı Vectra'ya benzeten. Hala benziyor. i86'yı Lada'ya benzeten. Neyse tamam. Yorumlar arasında en çok gördüğüm ikinci soru da bu arabaya ne oldu sorusu. Bu arabaya ne oldu? Bu araba çok uzun süre dışarıda kaldı. Çok fazla dükkan değiştirdi ve proje kaldı. 10 sene boyunca bu proje kaldı. O sırada çarpıldı bu arabaya, camı patladı. Yani bu arabanın başına ne geldiyse aslında bu araba bir süre atıl kaldığı için başına geldi. Bu da sembolik olsun diye bunu giydim. Bu da bitirdiğimiz AS86'nın tişörtüydü. İki aracın tasarımcısı da aynı kişi. Ha, evet. Daha ekiplerde çalışan kişi. Dün videoda öğrendim. Siz bayağı dalmışsınız. Senden sonra o gün fren merkezini söktüm. Liften çıkarttım. Fren merkezi kilitlemişti. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Merhaba. Erkan Usta'yı proje mühendisi olarak belirledim. Selamlar. İyisiniz. Teşekkür ederim. Siz baş sorumlusu siz misiniz o zaman projede? Şu anda evet. Traversi komple alacağız. Reparasyonunu aşağıda yapacağız. Çünkü hiç üstten dağıtıp komplike olmasın. Karışmasın. Ben bugün biraz malzeme de alırım giderken. Kumlanacak işleri. Tabii abi 1-2 saat daha zaman geçirelim. Traversi falan dışarıya alalım. Aldıktan sonra giderken yanında götürebilecek olanları götürürsün bir taraftan. İyi. Yoldan geldik. Hadi bir şeyler yiyelim. Hadi bismillah. Sonra devam edelim. Gel bir şey göstereceğim bak. Şu çizgiye bak. Çok dalgalı. Usta söktüklerini yerine hatırlayacak mısın takarken? Ben 8 yaşından beri bu işi yapıyorum. Ben direktler araba hazırlıyorum. Yok iş anlamında değil. Hani bu arabanınkileri hatırlayacak mısın anlamı söyle. Merak etmeyin. O yüzden bu arabayı bana verdiler. Valla süper. Biz sizi Doğru. internetten de izledik. Böyle araba hazırlayın diyor. Çok hoşuma gitti. Hatta biz Beyli gönderdik böyle. Nasip sizin arabanıza bakıyorum. İyi bu projede beraberiz. İnşallah. Belli ama eli seri. Eli seri usta kendi belli ediyor. Emrullah, yandın oğlum. Çok ciddi parça geliyor sana. Ama şeyden dolayı heyecanlıyım. Ekip genel olarak sadece benim işim olduğu için değil. Ustaların tecrübesi var, vizyonerler, projeye heyecanlılar. Bence bu proje hızlı gider. Yani ben bile heyecanlıyım açıkçası. Lan yüzüm gülüyor daha ne olsun. Harbi yüzüm gülüyor yani. Ramazan eli hızlı bu arada. Eli hızlılardan bir tanesi. Onu da söyledim. Dedim ki elemanlar hem tecrübeli hem genel olarak da motiveler yani. Tabii bu da senin etkin büyük belli yani. Ezelden beri hep şeydir. Yani bekleyen arabanın bize faydası yok. Giden arabanın bize faydası var. Sağlıklı şekilde. Evet tabii burada kalması senin yer kaplar gibi bir şey yapmaz. Kesinlikle öyle. Hem maddi okey hem de manevi olarak üzerimizde sorumluluk, yük. Bir an önce olması gerektiği gibi yapıp zamanı doğru verimli kullanıp teslim edelim. Bir tane arabadan keyif alıyoruz aynı şekilde. İyi başladık, fena gitmiyor. Peki altına bu lifte mi gireceğiz yoksa bir yere çekecek miyiz? Değil abi. Yüreğini söktükten sonra bir kısmını sana teslim edeceğim. Yüreğinin revizyonunu. Bir kısmını ben üzerime alıyorum söylediğim gibi. Coilover'lar bende. Direksiyon kutusu bende. Diferansiyel bende. Fren merkezlerini sana vermiyorum. Supra'nın merkezleri gelecek. Senden gelecek bir iki parçayı bekleyene kadar kupayı bir tezgaha alacağız. Asıl bahsettiğimiz biraz da zaman alacak. Bizi biraz da yoracak olan şu taban düzeltmeleri. Sol marşpiyelde hasardan kalan çürükler. Onları bir temizleyelim. Üst body ile ilgili çok bir şeyimiz yok. Orada hızlı ilerleyeceğiz. Demin marşpiyel çizgisine baktık. Sana çok hak verdim. Marşpiyel çizgimiz pek keyifli değilmiş. Ağır bir hasar almış marşpiyelden B direkten. Ciddi emek var ama senin boyun kurtarır da benim kurtarmıyor. Ya evet, hatlarında problem olabilir. Ağır bir hasar onarımı yapmışlar. Ustamız eline sağlık. Yani işini çok iyi yapmış o bölgede. Parçaları kurtarmış ama zaman içerisinde yattıktan sonra ısıl işlem gören noktalar çürümüş de biraz da. Ben çizgisinden ziyade biraz da o tarafa baktım. Gerekirse o parçadan kurtulacağız. O iş sende. Evet. Aklındayken söyleyeyim, Enes konuşurken hızı yarı yarıya azalt Photoshop tamam mı Premiere'de? Gerek çıktı karşımıza. Şaka yap- Yok, serbest burası. Bura temiz. Az bir şey. Ama buradaki denge kolunu çıkart. Tamam. Harika. Tamam. Harika. Tamam. Boşla. İndiriyorum. İndirdim. Şimdi o çekelim size doğru. Gelsin. Çekelim. Hadi bismillah. Ya Allah. Yine bismillah. Tamamdır. Onlar çalışıyor mu?
Bunlar çalışıyor. Bunlar sağlam kalmış. Önlerde tahliyelerin olduğu yerden birikiyor ya bu podyaların olduğu yer. O yüzden çok suda kalmış onlar. Ben taşıyıcı ne var götüreceğim. Evet. Ana gövdeleri götürelim. Diferansiyelimizin burçları sapasağlam. Sıfır. Sağlam mı? Sağlam. O güzel bir haber. Aynen öyle. Yani şunu da kumlamaya sokarım ama kapalıyken sokmam lazım. Amortisörleri bana bırak, gerisini dağıt yavrum. Tamam, anlaşıldı. Hadi bakalım. Şimdi diferansiyelin yağını boşaltma kararı aldık. Diferansiyelin yağını boşaltacağız. Gerçi kitapçıktan ne kadar miktar olduğunu buluruz ama dışında bir kumlayalım hazır açmadan. Güzel. Güzel canım. Onu bir kavanoza al abi. Akşamleyin patates kızartmasında falan. Ne yapayım? Patates kızartması çıkartacağım. Malum bekarsın, bol patates kızartırsın. Dışını kumlayacağız, temizleyeceğiz. Ondan sonra dağıtacağız. Evet. Hatta ben bunun diferansiyel oranını çevirerek hesaplayacağım. Hatta hesaplayabiliriz de. Bu en tepedeyken bu neredeyse buna paralel gibi. Dur bakayım. Şimdi. 1 2 3 Çok az daha. Az daha. Nasıl başlamıştık? Hemen böyle. Verin başlamıştık. Evet. Tamam. 4. tura ne kadar var? 4. tura 3 çeyrekten biraz daha fazla var. Şimdi bunun bir hesaplaması var da ona bakacağım. 4. tura 3 çeyrek. Abi bak şöyle olsa 4'e 1 oran olacak. Çok ufak bir fark var. Bunun ben hesaplamasını bulacağım, internetten bakacağım. Tamam, hava alsın, buradan boşalsın. Şimdi bu bir. Bu alt, bu üst. Bu Mıknatıslı olan alt. İyi ama değişiriz de olur yani. Bir tane gazi verdik. Bir tane izel taş getireyim de bu sorun çözülsün. Bu benden. Bir sonraki gelişime. Giriş, gelişme ve sonuç çabuk gerçekleşti. Aracı inceledik. Konuştuk zaten. Siz başlamıştınız. Beklediğimden biraz hızlı gitti açıkçası. Hızlı bir giriş yapalım. Ben biraz sadece inceleme yaparız, hani 2 parça sökeriz gibi düşünüyordum ama bayağı alt takımı komple aldık aşağı. Yüreğini neredeyse bitirdik. Çok ciddi sorunlarla karşılaşmadık diye düşünüyorum. Erkan Usta, sağ olsun Ramazan Usta çok yardımcı oldu tabii ki. Beraber aldık aşağı. Birkaç tane kavuçumuzda patlak var. Birkaç tane cıvatamız kaynamış. Güzel bir iş bölümü yaptık. Ben bir kısmını Çağdaş Servis'e bıraktım. Bazı parçaları da kendim aldım. Ve buradan kalan parçalarla kumlamaya gideceğim. Kumlama işlemini gerçekleştireceğim. O zaman ben sizden haber bekliyorum. Geldiğince malzeme alıp geliyorum. Güzel giriş yaptık. Böyle de devam edelim inşallah. Güzel olacak. Güzel olacak. Teşekkürler. Süper. Biz teşekkür ederiz. Peki bu arabada seni çeken ne oldu? Bu araba aslında ilk oyunlarla başladı benim hayatımda. Need for Speed oyunuyla başlamıştı. Bunu mu seçiyordun? Bunu mecbur seçiyordun zaten herhalde. Evet. Çok da fazla alternatifin olmuyordu. Ama daha sonra Amerika'da eğitim gördüğüm süreçte benim gençliğime dokunan bir otomobildi. Senin yaptığın o espri var ya, CV'ye benziyordu. Evet, orada birazcık daha iyi bir otomobil almak istiyorsan buydu. Bundan çok vardı bu arada. Bir de birkaç tane fotoğrafımı paylaşıyorum şu anda. Hani ben bu arabaya baktığımda bunları görüyorum. Yani böyle bir Lexus görüyorum karşımda. O yüzden bu da beni heyecanlandırıyor. Bayağı bir Cobra'ya benziyor. Yani bir değişik bir bakışı var, bitmiş hali. Evet ya, Cobra. Arkadaşlar geldim Jantis Tuzla'ya. Namı diğer eski Korkmaz Kumlama. Biz Emrullah'la 2 senedir çalışıyoruz. 3. senemize girdik. Projelerde beraberiz. Burada metal, alüminyum, demir neyimiz varsa baştan sona kumluyoruz. Statik boya yapabiliyoruz. Ama daha nelerimiz var? Sen hızlıca bir bahset istersen. Kumlama var. Askılı. Bunu zaten kullanacağız biraz sonra. Namı değer adam öldüren. Evet. Beni bile kumlar bu. 1.70'e kadar malzeme varsa buna koyabiliyorsun. Buradan çıkan malzemeyi ne yapıyoruz hocam? Temizlemesini yaptıktan sonra
boyaması, 200 derece fırına 200 koyuyor. derece kadar 220 dereceye kadar ısıtıyor. Ondan sonra burada toz boya dediğimiz statik boya gerçekleşiyor. Malzemeyi buraya astığı zaman statik elektrikle beraber üzerine de bastığı tozu üzerine yapışmasını sağlıyor. Sonra bir daha fırınlıyor ve sıfır. yepyeni göreceksiniz biraz sonra onların hepsini. Onun haricinde el kumlaması var. El kumlaması benim Ufak en tefek sevdiğim makine. parçalarımız. Bak bir şey söyleyeyim mi? Malı oraya koyuyorum ki biraz sonra yapacağım. Bütün sanki sinir stresimi o pislikle yağ ile beraber atıyorum. Stres atma makinesi. Onun haricinde CNC torna makinesi var. Elmas kesim. Jantları Jantlara elmas o kesim böyle yapıyoruz. pırıl pırıl yüzeyini bu makinede yapıyorlar. Sana dünya kıyamet malzeme getirdim. Lexus'un altını komple söktüm. Traversler, taşıyıcılar, kollar. Aciliyet durumu ne? Aciliyet durumu abi bir kısmını bugün kumlarız. Çünkü kauçuk olan malzemeleri fırına atamayacağımız için 6-6.5'a kadar gönderebilirsin. 7'ye kadar gönderebilirsin. sıkıntı yok. Evet Ben burada de işler kalmadım. biraz hızlı, biraz fazla hızlı. Zaten Lexus projesi çok hızlı ilerliyor. Emrullah'ın elinden de kurtulmuyor. Bu da bir gerçek. Referansım bu konuda, işi çok hızlı hakikaten. Kauçuk olan malzemeleri sadece kumlayacağız fırına atamayacağımız için. Onları gideceğim, elde boyayacağım. Tamam. Ama sadece metal olan parçaları atarız fırına hallederiz. Sıkıntı yok. Bayağı malzeme gidecek. Sabaha kadar buradaydı. Şunları ince saç muhtemelen istemeyecek. Bu el kumlaması mı? Elinden yapalım. Değil mi? Öğrendik iş. Abi bunlar zarar görecek. Değil mi? Lastikler mi? Lastiğe bir şey yapmaz. Ama içine girer. Var mı girecek yer? Bura var. Oradan girer. Çünkü bunlar sağlam. Bu değil. Bu değil. Bunların yenisini yapacağız. Evet, bunları yenileyeceğim için atabiliriz. Son kararım. Şu kollar girer. Bu girer. Logonun güzelliği kim tasarladı? Tabii ki Birkan, benim tasarımcım. Yaptı vallahi. Evet, hadi bakalım. Çamaşır makinesini çalıştırıyoruz. 15 dakika. Yallah! Ay canını yedim. Nasıl da pırıl çıkarmış. Darbeden ısınmış. Bunları boyayacak mı alacağım? Bunlar kalacak sende, boyanacak. Bunları alacağım. Şunu al. Kauçuk olan her şeyi alacağım. Cillop. Kumlamanın %85'ini tamamladık. Demin nasıldı? Mallar şimdi nasıl? Siz gördünüz. Şimdi üzerinde kauçuk olan malzemeleri ben alıp götürüyorum. Onlara yaş boya uygulayacağım. Tabii bir an evvel astarlayacağım. Çünkü elimdeki ter bile şu anda bunların paslanması için yeterli. Geri kalanını da Emrullah'a bırakacağım. Toz boya olanları, yani statik boya olanları da bir sonraki bölümde göreceksiniz. Kumlamaya attın ya, o rotiller nasıl bozulmadı? Bozuldu tabii ki. Onları değiştireceğiz. Zaten onları gözden çıkardım ben. İlk başta baktığımda rotilleri biraz şey yapıyordu. Bir sallantı vardı. Zaten 25 yıllık rotil onlar. Çok da değiştiklerini düşünmüyorum zamanında. Sıfırlayacağız onları. Ha, anladım. Muhtemelen Türkiye'de muadilini bulurum diye düşünüyorum. Ama bulamazsam ya yurt dışından getireceğim ya da burada ürettireceğim. Bakacağız. Anladım. Evet, size kod vereceğim demiştim. Kodumuz 19 Mayıs. Bugün benim doğum günüm ama Gençlik ve Spor Bayramı adına ben size bir hediye yapmak istedim. O da bu videoya mahsus
19 Mayıs kodunu girerek tüm giyimlerimizden indirimden faydalanabileceksiniz. Hatta bu çıkan tişörtümüz dahil. Geçen bölüm söylemiştim bunlar gelecek diye ve geldiler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Esprim var. Esprimi Söyle. yapmak isterim. Lexus 10 yıl boyunca yeniden restore edilebilmek için hangi araba tanrısına dua etmiştir? Yine ne geliyor acaba? Dilexus. Dur bir tane daha var. Bir tane daha var bekle. Kırmızıya boyanmış Lexus'a ne denir? Çileksus. Seni ben soluduğun oksijenin